Azra Cohen'in Aeden'i. Bu kitap sadece bir roman değil, çok daha fazlası. Adeta felsefi bir yolculuk. Gelin bu yolculuğun ardındaki evrenin kapılarını birlikte aralayalım. Gerçeğin masalıdır Aeden. Kitabın daha kapağını açmadan karşımıza çıkan bu cümle aslında her şeyin özeti. Bizi hemen en başından kurgunun ardındaki gerçeği bulmaya davet ediyor. Peki bu masal bize hangi gerçekleri fısıldıyor dersiniz? Hadi hep beraber keşfedelim. Aden'i tam anlamıyla çözebilmek için önce yazarın kendi zihnindeki yerine bakmamız lazım. Çünkü Azra Cohen için her kitap bir keşif, Aden ise onun çıktığı en derin, en zorlu dalış olmuş. Yazarın bu benzetmesi o kadar güzel ki, yani düşünsenize yazma eylemi bir okyanusa dalmak gibi. Aden'i de en büyük, en derin okyanusu olarak görüyor. Bu metafor aslında kitabın o katman katman yapısını, içinde barındırdığı sırları anlamamız için bize verilmiş bir anahtar. Tabii böyle devasa bir okyanusa kimse tek başına dalamaz değil mi? Cohen de teşekkür metninde bunu çok güzel anlatıyor. Bu yolculuk sağlam bir insan ağı üzerine kurulu. Eşi, dış dünyanın ön yargılarından onu koruyan bir kalkan. En derinlere inerken sırtını dayadığı partneri. En zorlandığı, nefessiz kaldığı anlarda ona nefes olan abisi ve tabii ki bu keşfe çıkması için onu yüreklendirenler. Hepsi bu okyanustan vürgun yemesini engelleyen birer can simidi olmuş adeta. Yazarın kalbine biraz dokunduktan sonra şimdi kitabın merkezine, yani onun felsefi argümanına geçelim. Bu Aristoteles'in bütün evrenini ayakta tutan o temel direk. İşte bu cümle Aden'in DNA'sı. Bütün temaların kilidini açan anahtar bu. Kitap bu basit ama inanılmaz sarsıcı tezi alıyor ve onu karakterler, dünyalar, çatışmalar üzerinden ilmek ilmek işliyor. Romanın en zekice hamlelerinden biri de şu: ön yargıyı sadece basit bir kötü niyet olarak görmüyor, onu insan beyninin bir yan ürünü, hayatta kalmak için hızlı düşünme ihtiyacımızın getirdiği karanlık bir gölge olarak tanımlıyor. Hani o hızlı karar vermek için zihnimizde oluşturduğumuz kalıplar var ya, işte onlar farkında bile olmadan bizi kendi düşüncelerimizin mahkumu haline getiren birer ön yargı hapishanesine dönüşebiliyor. Peki bu kadar soyut bir felsefe romanda nasıl ete kemiğe bürünüyor? İşte yazar bunu iki zıt karakterin kaçınılmaz çarpışmasıyla yapıyor. Bu çatışma kitabın ahlaki ve felsefi kalbinin attığı yer. Hadi tanışalım onlarla. Karşınızda Sonje ve Numi. Bir tarafta Aeden'in evrimleşmiş süper entelektüel sakine Sonje, diğer tarafta ise dünyadan gelen ve ilkel olarak yaftalanan Numi. Sonje bilgiyi ve onun kibrini temsil ederken Numi potansiyeli ve yargılanmanın getirdiği acıyı temsil ediyor. Aslında onlar sadece iki karakter değil, kitabın o büyük çatışmasının canlı kanlı sembolleri. Sonje'nin bu düşüncesine bir kulak verin. Ne kadar keskin, ne kadar yargılayıcı değil mi? Bu cümle onun o entelektüel üstünlüğünü ve aynı zamanda ne kadar derin bir empati yoksunluğu çektiğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Bilginin anlayışa dönüşmediğinde nasıl acımasız bir silaha dönüşebileceğinin kanıtı resmen. Ve hemen ardından gelen Numi'nin bu cevabı resmen bir tokat gibi çarpıyor insanın yüzüne. Yargının aslında kınadığı o ilkelliği kendi elleriyle yarattığını gösteriyor. Sonje'nin küçümseyen bakışları Numi'nin kendine olan inancını yavaş yavaş zehirliyor. Kitap bu felsefi merceği sadece kendi kurgusal evreninde bırakmıyor, Sonje'nin dünyaya yolculuğuyla birlikte o aynayı doğrudan bize, yani insanlara çeviriyor ve bizi kendi gerçekliğimizle yüzleşmeye zorluyor. Bu liste adeta Sonje'nin dünya hakkında tuttuğu bir hasar tespit raporu. Kolektif bilinci körelten eğitim sistemi, normalleşmiş duygusal sahtekarlıklar, doğadan tamamen kopmuş bir yaşam tarzı ve aynı Tanrı için yapılan anlamsız savaşlar. Kitap bu gözlemlerle toplumumuza oldukça sert bir teşhis koyuyor, gelişimi durdurulmuş bir tür. Peki tüm bu fikirleri, bu çatışmaları bir araya getirdiğimizde kitap bize ne söylüyor? Bütün bunların sonunda vardığımız yer gerçek evrim hakkında çok güçlü bir mesaj. İşte bu sözler kitabın belki de en umut dolu mesajını taşıyor. Hayatın önümüze çıkardığı zorluklar aslında birer hata değil, birer gelişim çağrısı. Evren bize hata göndermiyor. Sadece algımızı ve anlayışımızı bir üst seviyeye taşımamız için fırsatlar sunuyor. Ve işte Sonje'nin o uzun ve zorlu yolculuktan çıkardığı nihai ders de bu. Bütün o entelektüel birikimi, Numi'nin acısını gerçekten hissedip onunla empati kurabildiği o ana kadar anlamsız kalıyor. Çünkü gerçek gelişim bilmekte değil, anlayabilmekte yatıyor. Peki kitabın bu derin felsefesi okurlara ulaştı mı? Hem de nasıl?
Rakamlar ortada. Kasım 2016'da başlayan macera bir yıldan biraz daha uzun bir sürede 150. baskıya ulaşarak yüz binlerce insana dokunmuş. Bu da aslında romanın sorduğu soruların ne kadar evrensel ve ne kadar doğru zamanda sorulduğunun en net kanıtı. Ve Aeden topu tam da bize atarak bitiyor. Bizi bu nihai soruyla baş başa bırakıyor. Kitabın bütün o temel felsefesine alıp doğrudan kendi hayatlarımıza, kendi seçimlerimize bağlıyor. Peki sizce türümüzün evrimindeki bir sonraki adımı ne belirleyecek? Anlamak mı yoksa yargılamaya devam etmek mi? Karar bizim.